Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizinle birlikte bu videoda Amerika'ya nasıl geldiğimi ve Amerika'da neden ve nasıl kaldığımdan bahsedeceğim. Belki bu videoyu paylaşma tarihim birazcık riskli olabilir, birazcık beni linçleyebilirler. Sebebi ise şu, çünkü bu yıl aynı benim gibi Amerika'ya gelmek isteyen öğrenciler benim geldiğim programla, ki benim geldiğim programın adı Work and Travel'dı. Bu programla gelmek isteyen öğrenciler çok yüksek oranda red alıyorlar. Bunun en büyük etkeni ise geçen yıl ve önceki yıl bu programla Türkiye'den Amerika'ya gelen öğrencilerin çok yüksek oranda geri dönmemeleri. Bu durumda dolayısıyla bu yıl tekrardan Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen öğrenciler için büyük bir problem yaratıyor ve öğrencilerin aslında profilleri çok iyi olmasına rağmen aralarından bazılarının benim gördüğüm kadarıyla bunlara red veriyorlar. Bununla alakalı red alan öğrenciler belki bu videoyu işleyecek olabilirler. Ancak ben size neden burada kaldığımı kendimce mantıklı bulduğum sebeplerle açıklamaya çalışacağım. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar dilerseniz ben size kısaca Amerika'ya geliş sürecime nasıl karar verdiğimden bahsetmek istiyorum ve bu programla nasıl tanıştığımdan bahsetmek istiyorum. Benim Mehmet Ali diye bir arkadaşım var. Bu arkadaşım Work and Travel programıyla 2 yıl önce Amerika'ya geldi. Bu süreçte bu Amerika'ya geliş sürecinde biz bu süreci birlikte geçirdik. Amerika'ya gelmek için Kolombiya'ya gitti. Bunun sebebi ise Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarının Covid dolayısıyla o yıl kapalı olmasıydı. Ardından geldikten sonra biz onunla iletişim halindeydik. Sen de bu programı yapabilirsin dedi. Bana faydalarından bahsetti. Burada kazanacaklarından bahsetti. Ve ben de tamam, ben de yapacağım, ben de düşüneceğim. Ancak ben geleceğim ve geri döneceğim dedim. Sebebi ise şu, ben üniversite 3. sınıf öğrencisiydim, derslerim gayet iyiydi, gayet başarılıydım, bir kariyer istiyordum, bir gelecek planım vardı ve eğer Amerika'ya gelirsem sil baştan sıfırdan başlamak zorunda kalacaktım her şeye. Dolayısıyla ben geldikten sonra tekrar okuluma geri dönüp, Türkiye'ye geri dönüp diplomamı aldıktan sonra tekrar geleceksem gelmeyi planlıyordum. Ancak bu durum böyle olmadı. Geldikten sonra, hatta gelmeden önce ben kararımı değiştirdim. Ben de bu arada vizemi İtalya'dan aldım. Çünkü Türkiye'de geçen yıl bilenler bilirler, birçok öğrenci bilir. Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarının kontenjanları yeterli gelmedi. Programa başvuran 12.000 öğrenci vardı ve bunların 9.000 tanesiydi sanırım, tam emin değilim. Bunların 9.000'ine sadece randevu verebildiler. Geri kalan 3.000 öğrenci ise dışarıda kaldı ve Amerikan konsolosluğu bize Türkiye'de bulunan tam kapasite çalışıyoruz ve biz artık kimseyi randevuya alamayacaklarını söylediler. Ardından da biz alternatif çözümler bulmak için yurt dışında bulunan, yine bu yıl Türk öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı gibi Amerikan konsoloslukları ile iletişime geçtik ve Türk öğrencileri görüşmeye almayı kabul edecek ülkelere gitmeye başladık. Şimdi video bozulacak çünkü reis geliyor odaya ve geliyor. 3, 2, 1 dedik ve Tanrı'nın oğlu geldi. Gel reis. Reis ellerim yüzüm her yerim pis insanlara karşı. Bu an olarak sileceğiz bunu. Nasıl? Sen kutsal bir çocuksun. Huzura ihtiyacım. Huzura mı ihtiyacın var? Bir şeyler söyle de bunu araya bir yere kaynatırız bu şeyi. Arkadaşlar muhtemelen bu video benim içinde bulunduğum son video olacak. Türk sohbetleri dahil içinde. Hepinize... Bu arada arkadaşım Samet, benim Türkiye'den arkadaşım. Yıllardır birçok anımız vardır birlikte. Yalan lan. Ekmeğimden yedim mi yemedim mi? Ben yemedim kanka. Burayı da koyarız. Yesen ne olur? Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi dilerseniz ben Amerika'ya nasıl geldim, vize alma sürecim nasıl işledi ve bu programa nasıl katıldım, bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Work and Travel programına katılmanız için bir danışman şirketiniz olması gerekiyor ve Türkiye'de bu danışman şirketlerden 37 tane var. Bunların listesini ben açıklamada bir kısma ekleyeceğim, hatta şuraya bir yere de bir fotoğrafını koyarım, oradan da takip edebilirsiniz. Peki süreç nasıl işliyor? İlk önce bir tane danışman şirket buluyorsunuz. Bu şirkete kayıt oluyorsunuz. Bu danışman şirket size kısa bir test yapıyor. Çünkü İngilizcenizin böyle basit seviyede iyi olması gerekiyor. Çünkü %100 İngilizce bir mülakata giriyorsunuz. Vize mülakatına giriyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce seviyeniz bir tık önemli. Ancak bence bu İngilizceden hiç korkmamalısınız. Çünkü benim bu programa katılırken İngilizcem gerçekten neredeyse sıfırdı. Yes, I don't. Ve ben bu vize görüşmesinde sorulacak sorular kalıp sorular olduğu için bütün soruları ezberledim.
Bir tane hoca tuttum kendime. Bir ay boyunca bütün soruları ve vereceğim cevapları ezberledim. Bunlara çalıştım. Bunlar üzerinde çalıştım ve vize görüşmesinde de takır tukur cevap verdim. Belki İngilizce seviyem A1'di fakat verdiğim cevaplar gerçekten de C1 seviyesindeydi. Ve ben vize alabilmek için İtalya'ya gittim. Öncesinde İsrail'den Türkiye'de kontenjanlar bittiği için danışman şirketim bana İsrail'den vize alabileceğimi söyledi. Daha sonra ben İsrail'den vize aldım. İsrail'e giden tüm öğrenciler red almaya başladı. Daha sonrasında bir rota değiştirdim. İtalya'ya gidenler onay alıyordu ve ben İtalya'dan bir tane vize randevusu aldım. İtalya'ya gitmem için Schengen vizesi gerekiyordu ancak benim Schengen vizem dahi yoktu. Fakat ben bir şekilde Schengen vizesine de başvurdum ve onay verdiler bana Schengen vizesinde. Ardından İtalya'ya gittim ve görüşmemden onay aldım. Türkiye'ye döndüm ve sınavlarıma girip Amerika'ya 15 Haziran'da İstanbul'dan Boston'a direkt uçuş ile geldim. Kapana kısılmış bir şekilde yaşıyoruz dedim ama tabii ki bizim buradaki sürecimiz, hani bir green card alma sürecimiz oluyor. Bunun da belli başlı yolları var. Yani buraya gelip burada kalanlar bir şekilde green card almaya çalışıyorlar diyebilirim veya farklı yollar deniyorlar. Daha sonra ülkeden çıkanlar var mı? Tam %100 emin değilim ancak bu konularla alakalı bilgi toplayıp daha ilerleyen zamanlarda detaylı bir video yapabilirim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Son bir şey daha söyleyip Amerika'da neden kaldığımla alakalı olan kısmı bitireceğim ve nasıl kaldığımla ilgili de biraz bilgi verip tamamıyla bu videoyu bitirmiş olacağım. En sonda da şu anda belki bu videoyu izleyen Work and Travel öğrencileri olabilir, vizeye girecek olanlar olabilir. Onlara da birkaç tavsiye vermek istiyorum en son kısımda da. Arkadaşlar dün annemle görüntülü konuşuyordum ve annem hastaneye gitmişti. Ufak bir rahatsızlığı vardı ve doktorla görüşürken doktor ona farklı bir doktordan randevu almasını talep etti, söyledi yani. Ve doktorun sebebi ise şuydu. Doktor anneme demiş ki bu ay sonuna kadar ben yurt dışına taşınıyorum, yurt dışına yerleşiyorum. Tedavinizin yarım kalmasını bu nedenle istemiyorum. Dolayısıyla farklı bir doktordan randevu alın siz. Doktorlar bile bu haldeyken öğrenciler ne yapsın arkadaşlar? Herkes ülkeyi terk etmeye çalışıyor şu anda. Yani burada ben daha fazla neden kaldığımla alakalı bir şey demek istemiyorum. Bunun sebebi gayet açık zaten. Bazı örnekler de verdim ancak burada biz bence hesap sorulması gereken kişiler Work and Travel öğrencileri değil de çünkü 10.000 öğrenci gelmiş abi geçen yıl. Bunun 5.000'i geri dönmemiş. %50. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Beyin göçünü görebiliyor musunuz? Buraya gelen öğrencilerin hepsi yetkin, hepsi üniversite öğrencisi, hepsinin ortalaması neredeyse 2'nin üzerinde. Hepsi başarılı, hepsi pırıl pırıl gençler. Bizi bu kararları almak zorunda bırakanlar utansın bence. Ve hesap sormamız gereken kişilerin o olduğunu düşünüyorum. Evet, biz de geri dönmeliydik. Evet, yaptığımız şeyi ben kesinlikle desteklemiyorum arkadaşlar. Veya buraya bu programla gelin, burada kalın da demiyorum. Ancak bazı kişilerin, çünkü geri döndüğü zaman Türkiye'de de ya bir şeyler olması lazım ya. Bir gelecek görmen lazım yani. Bilmiyorum, bu evet kimisi görmüştür, kimisi görmemiştir ancak bu kişisel bir karar. Evet, bizim burada kalmamız bu yıl gelecek olanları etkiledi mi? Kesinlikle etkiledi abi. Ancak ya burada bence biraz da empati yapalım ya arkadaşlar. Yani diyeceklerim bu kadar bu konuyla alakalı. Şimdi gelin hep birlikte Amerika'da nasıl kaldığımla alakalı küçük kısa bir bilgi vereyim. Arkadaşlar Amerika'ya geldikten sonra eğer ki geri dönmek istemeyip Amerika'da kalmaya devam etmek isterseniz vize statünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu işlemlere de buraya geldikten 90 gün sonra başlayabilirsiniz. İşte değiştirebileceğiniz statüler arasında vizenizde işte öğrenci statüsü var, F1 vizesi, işte turist vizesi var. Siz hangisi size daha uygun geliyorsa, hangisi size hitap ediyorsa bu vizelerden birini seçip buna başvuru yapabiliyorsunuz. Şahsen ben öğrenci vizesini seçtim ve öğrenci vizesiyle dil okuluna başvurdum. Dileyenler üniversiteye de başvurabiliyorlar. Ancak benim İngilizcemin yetersiz olduğundan dolayı ve bana uygun, en uygun seçeneğin dil okulu olduğunu düşündüğüm için ben dil okuluna başvurdum. Peki bu süreç nasıl işliyor? Bir kere bu süreci yönetebilmeniz için sizin bir avukata veya bu işlerle ilgilenen birisine ihtiyacınız var. Avukat belki doğru seçim olabilir ancak bu işi gayet profesyonel bir şekilde yapan ve tüm Work and Travel süreçlerini yöneten bir kişi var. Bu programda gelenlerin birçoğu ismini biliyordur. Bu kişinin ismi Naim. Geldikten sonra burada kalmak isterseniz bak bunu tavsiye etmiyorum yani. Bu bir şey değildir.
Yani buraya gelin burada kalın diye değil. Ben sadece neler yaşadığımı saydam bir şekilde size anlatıp bilgi vermeye çalışıyorum. Tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü benim hayat misyonum arasında insanlara yardımcı olmak, bildiklerimi aktarmak da var. Dolayısıyla zaten ben bu kanalı açtım. Burada kalmak istediğiniz zaman daha sonrasında belirli kriterleri karşılamanız gerekiyor ve belirli belgeler sunmanız gerekiyor ve bir niyet mektubu yazmalısınız. Ancak başvuru yapan herkesin neredeyse daha demin de söyledim ya zaten %99 vizesi onaylanıyor. Bazı kriterler var. Bunları zaten bununla alakalı detaylı bir video belki çekebilirim veya bununla alakalı bilgi isteyenler yorum yapabilirler veya bana Instagram'dan ulaşabilirler. Kullanıcı adım Pakserdar. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim tüm bilgileri size aktarmak için hazırım yani. Ancak şunu söyleyebilirim. Geldikten sonra burada kalmak isteyenler için süreç çok zor değil arkadaşlar. Gayet kolay işliyor. Kalabiliyorsunuz. Ancak çıkamıyorsunuz yani bu ülkeden. Yani bu süreci yaptıktan sonra bir karar vermeniz gerekiyor yani. Onay aldıktan sonra tekrar ülkeden çıkmanız riskli oluyor. Çıkarsanız almayabilirler sizi. Dolayısıyla zor bir süreç, zor bir karar. Herkes kendi değerlendirmesini yapmalı bence. Herkes kendine uygun en uygun şekilde bu süreci değerlendirmeli gerektiğini düşünüyorum. Kısaca ben statümü değiştirmek için böyle bir yol izledim ki dediğim gibi kolay bir yol zaten bu. Şimdi arkadaşlar kısaca Amerika'ya bu programla gelmek isteyen arkadaşların veya şu anda vize görüşmesi randevusu olan arkadaşlar da var biliyorum. Belki onlardan bazıları bu videoya denk gelir ve onlara görüşmeler için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bir kere çok pozitif olmalısınız. Yani vize memuru sizi gördüğü zaman enerji bulaşıcıdır. Bakın siz vize memurunun karşısında gülüyor olabilirsiniz, pozitif görünüyor olabilirsiniz ancak enerjisel olarak karşı tarafın sezgileriyle hissedecektir o sizin niyetinizi ister istemez. O yüzden vize görüşmesine gittiğiniz zaman vizeyi %100 alabilecekmişsiniz gibi gidin. Hatta bir gece öncesinden görüşmenizi hayal edin. Vizeyi aldıktan sonraki mutluluğunuzu hayal edin. Bakın bunlar çok önemli bence. Bu çekim yasasıyla alakalı bir şeydir. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Oradaki vize memurunun görevi size vize vermek. Ve oradaki vize memurunu siz ikna etmeniz lazım. O insan size güvenmesi lazım. Evet, bu çocuk Amerika'ya gidecek ve geri dönecek. Bununla alakalı sizin yanıtlarınız olmalı. Mesela size sorular soruyormuş. Sanırım bu yıl izlediğim videolardan aileniz ne iş yapıyor sorusu oluyormuş. Kimse sizin ailenizin ne iş yaptığını detaylı bir şekilde araştırmayacak arkadaşlar. Eğer bu soru soruluyorsa ve sizin ailenizin yaptığı iş vize almanıza engel oluşturacaksa burada sizin vereceğiniz cevaplar çok önemli. Burada vereceğiniz cevapları iyi ayarlayın. Ve karşıdaki vize memurunun bence biraz suyuna gitmeye çalışın. Evet bu yıl çok daha zor biliyorum. Bu yıl çok daha zorluyorlar yani. Zorluyorlarmış öyle görüyorum. Ancak burada onay alanlar da var değil mi? Siz enerjisel olarak ve cevaplar olarak karşı tarafa inandırabilirseniz gidip geri döneceğinizde size onay vermemesi için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Evet zor olacak. Evet biliyorum bunu ancak bence iş sizde bitiyor. Ben bütün vize görüşmesine girecek arkadaşlara kalpten hepsine başarılar diliyorum. Umarım hepiniz onay alırsınız. Umarım sizin için mükemmel bir süreç olur. Ki ben inanıyorum yani buraya geldiğinizde de çok güzel deneyimler yaşayacaksınız. Ayrıyetten Amerika'ya gelenler bu yıl veya geçen yıl bana sormak istediğiniz sorular olursa da lütfen yorumlara belirtin veya sosyal medya hesabımdan ulaşabilirsiniz bana. Bu konuyla alakalı da diyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Videonun sonuna geliyoruz. Hatta geldik. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız ve motivasyonumu yükseltmek istiyorsanız lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Görüşmek üzere. Bye.